Karanlık bir gecede hiç ürperdin mi? Sanki bir çift göz seni izliyormuş gibi. Ya da gökyüzünün öfkeyle haykırdığını duydun mu? Doğa konuşur ama herkes duyamaz. Binlerce yıl önce atalarımız bu sesi duydu ve onun içinden iki büyük kudret doğdu. Ülgen ve Erlik. Mitoloji geçmişin masalı değildir. Her toplumun bir mitolojisi vardır. Bu mitler o toplumun aynasıdır. Yıldırımda Tanrı'yı gören, geyiğin peşinde rehber bulan, sele karşı verdiği mücadeleyi sınav bilen ataların hafızasıdır mitoloji. Türk mitolojisi ise göçebe bir halkın doğayla yaptığı kadim bir anlaşmadır. İnsanın doğaya olan saygısının derin izlerini taşır. Doğayla kavga etmez, doğayla konuşur. Ormanda başına gelebilecek kötülükleri öyküleştirerek insanı korur. Ağaçlara ve hayvanlara zarar verirse insanın başına kötülük geleceğini söyler. Böylelikle ormanı korur. Çünkü doğa kutsaldır. Türk mitolojisinde doğa insanın bir parçası değildir. İnsan doğanın bir parçasıdır. Ona saygı göstermek bu dünyada var olabilmenin temelidir. İnsan doğayla iç içe yaşadıkça varoluştaki zıtlıkları fark eder. Gecenin karanlığında korku, günün ışığında umut vardır. Ve işte bu zıtlıkların içinden iki büyük kudret yükselir. Işığın efendisi Ülgen ve karanlığın hükümdarı Erlik. Peki bu iki zıt gücün, Ülgen ve Erlik'in Türk mitolojisindeki önemi nedir? Ülgen, Türk mitolojisinde fırtına tanrısı ve uçmakın efendisi olarak tanınır. Orta Dünya'ya egemen olmaya çalışan Erlik'in binbir çeşit canavar ordusuyla savaş halindedir. Ama bu savaşlara doğrudan katılmaz. Uçmaktaki sarayında bekler ve Erlik'le savaşacak kahramanları büyülü silahlarla donatır. Tıpkı bir önceki bölümde anlattığımız Mangdaşire'nin Erlik'e karşı giriştiği mücadelede ona altın mızrak vererek yardımcı olması gibi. Eğer Mangdaşire'nin Erlik ve Körmös ordularına karşı savaşını izlemediyseniz açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ülgen düzenin kurucusudur. Doğanın ve evrenin muhafızıdır. Bu kudretli tanrı beyaz renkle tasvir edilir. Beyaz, saf ve güçlü bir ışığın, evrensel düzenin ve yaratılışın sembolüdür. Şamanların tanrılara ve doğaya şükranlarını sunmak amacıyla yaptıkları duaya alkış denir. Bu alkışlarda Ülgen'e Ak Ayaz, Ayaz Kağan, Künürtçi, Küygekçi, Yalkınçı gibi sıfatlar atfedilir. Ülgen adı Kıpçak lehçelerinde büyük, dev, Kazak ve Kırgız lehçelerinde büyük, ulu anlamlarına gelmektedir. Hakasya Kaya resimlerinde insanların etrafında çember olduğu, başının olması gereken yerde beyaz güneş bulunan bir dev olarak tasvir edilmiştir. Yakın zamanda güneşin gerçekten beyaz renkte olduğunu öğrenmemiz mitolojik anlamın bilimsel bir karşılığını bulması açısından hoş bir tesadüf olmuştur. Ülgen'in 7 oğlu ve 9 kızı vardır. Oğullarının adları Karşıt, Puğra Kağan, Yajıl Kağan, Burça Kağan, Paktı Kağan, Er Kağanım ve Kartal anlamına gelen Karakuş'tur. 9 kızı Ak Kızlar ya da Kıyanlar diye çağrılır. Bu kızları temsilen kukla biçiminde yapılan tözler, şaman elbisesi manyakın üzerine iliştirilir. Şaman davulları üzerinde de tasvirleri mevcuttur. Ülgen, semanın 16. katında, Altın Dağ üzerindeki sarayında, altından tahtında oturur. Buradan Orta Dünya'yı gözetler. Uçmak ise Altın Dağ üzerine kurulmuştur. Eski Türklerin ölüm sonrası inançlarına göre er meydanında onuruyla ölen savaşçılar, cinayete kurban gidenler veya vahşi bir hayvan tarafından öldürülenler doğrudan gözlerini Ülgen'in sarayında açacaklardır. Günümüzde mitoloji denince akla önce Yunan tanrıları gelir. Ama Türk tanrılarını onlarla karıştırmak büyük bir yanılgıdır. Yunan tanrıları insanlara çok benzer. Çapkındırlar, kıskanırlar, hata yapar, cezalandırılırlar. Ama Türk tanrıları bunları yapmaz. Çünkü bu davranışlar Türk töresine uymamaktadır. Şeklen insana benzeyebilirler ama insandan daha üstün bir hayat sürerler. Ülgen ve Zeus. İkisi de fırtına tanrısıdır. İkisi de kudretlidir ama Zeus kibirlidir, bencildir. Çünkü yerleşik hayata geçen Yunanlılarda bireycilik ön plana çıkar. Ama Ülgen'de bu özellikler yoktur. Çünkü göçer şekilde yaşayan Türk toplumu doğaya karşı mücadele ederken toplu hareket etmek, birbirlerine destek olmak zorundadır. Zeus, Prometheus'un insanlara ateş vermesine öfkelenir ve onu cezalandırır. Ülgen ise ateşi insanlara kendi elleriyle getirir. Altay şamanist Türkler arasında anlatılan bir efsaneye göre önceleri toplayıcılıkla beslenen ilk insanların ateşe ihtiyaçları yokmuş. Ancak Tanrı onlara et yemelerini buyurunca ateşe ihtiyaç duyulmuş. Tanrı Ülgen
Biri ak, biri kara taşla gelerek ateşin nasıl yakılacağını insanlara öğretmiş. Bu yüzden Türklerin inancında ateş kutsaldır. Yalnızca eti pişirmek için değil, ruhları temizlemek ve Erlik'in kötülüklerinden korunmak için Tanrı'nın bahşettiği ilahi bir silahtır. Her şeyi yakıp yok eder. Bu sayede temizler. Bizans elçisi Zemarkos'un Göktürk hükümdarının huzuruna çıkmadan önce ateşle arındırıldığına dair anlatılar, kötü ruhların uzaklaştırılması ile ilgili bu inançla bağlantılı olabilir. Ülgen'e ulaşmak kolay değildir. 3, 6, 9 bazen 12 yılda bir kurban sunulur. Kurban beyaz bir kısraktır. 3 yaşında olmalıdır. Saf, genç ve lekesiz. Ardından şaman yola çıkar. Elinde davulu, dilinde alkışı vardır. Göğe yükselir. Bunun için 9 dallı kutsal kayın ağacını kullanır. Her dal bir basamaktır. Her basamak bir sınav. Her konak göğün başka bir sırrıdır. İlk arazide beyaz kumlar vardır. Sonra mavi kumla kaplı bir araziye geçer. En sonunda bulutların arasında bulunan 3. araziye ulaşır. Burayı da geçtikten sonra kurban ettiği atı sunmak için elçi olarak Ülgen'e ulaşır. Günümüze ulaşan bir alkışın çevirisi şöyledir. Aylı güneşli büyük yeri, ay ve güneşi yaratmış, atam Ülgen biçmiş. 7 atalarımın yücelttiği, daha yer yokken yaratmaya başlayan, benim de taptığım Bay Ülgen. Fakat Ülgen'in karşısına giden yol anlatıldığı kadar basit değildir. Özellikle de Erlik'in kızlarının çekici ama ölümcül sesleri şamanın kulaklarında yankılanıyorsa. Bir sonraki videoda Karanlıklar Efendisi Erlik'in kim olduğuna, Türk mitolojisindeki önemine değineceğiz. Bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.